Üzerine çokça konuşulan, yazılan, çizilen bir bölge. Bermuda Şeytan Üçgeni. Kimi kayıp uçakları, gemileri bilimle açıklamaya çalışırken kimileri de komplo teorileri ortaya atmakta. Bugün sizlerle ortaya atılan komplo teorilerini konuşacağız. Çayınızı kahvenizi alın. Komplo teorisi başlıyor. Çoğu insanın bildiği gibi Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu düşünülen bir bölgenin adıdır. Miami ile Porto Rico'daki San Juan ve Bermuda adaları arasındaki bölgeye denmektedir. Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz bölgenin içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok kişi tarafından doğaüstü bir takım güçlerin kontrolü altında olduğu iddia edilmiştir. İnsanlar kendilerini uzun yıllar boyunca Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçakların, gemilerin ve insanların kaybolmasıyla büyük bir gizemin içinde buluşmuşlardır. Hatta Christoph Kolomb bile tuttuğu günlüklerde Bermuda Şeytan Üçgeni'nin üzerinde bu dünyaya ait olmayan bir şeyler uçtuğunu iddia etmişti. Gelin o teorilere tek tek göz atalım. Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili ilk teori solucan deliği teorisi olarak göze çarpmakta. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde insanlar ortadan kaybolduğunda iz bırakmadan kaybolmaktadır. Esasen bir zaman yolculuğu portalı olan solucan delikleri bu kaybolmaların nedenini açıklayabilmektedir. Ne yazık ki bilim insanları bu bölgede solucan deliklerinin sağlam kanıtlarını henüz bulabilmiş değil. 1941'de 58 yolcu ve kargo taşıyan donanma gemisi USS Prometheus, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde aniden ortadan kaybolmuştur. Bir ay sonra USS Nereus adlı başka bir gemide 61 yolcuyla kayıplara karışmıştır. Diğer ilginç bir teori ise metan gazı teorisidir. 2016 yılında bilim insanları Norveç kıyılarında büyük bir krater keşfetti. Kraterler yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğindeydi. Bilim insanları derin deniz tabanındaki büyük metan gazı sızıntılarından kaynaklanan kabarcıkların krater oluşturduğuna inanmaktadır. Bazı bilim insanları Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçakların ve gemilerin batmasından metan gazının sorumlu olduğunu düşünmektedir. Daha fazla araştırma bazı okyanus bölgelerinde diğerlerinden daha fazla metan gazı olduğunu kanıtlamıştır. Bu gaz suya salınırsa gemileri hızla batırabilir ve uçakları da düşürebilirdi. Üstelik bu olay saniyeler içerisinde gerçekleşir ve gemide bulunanların yardım çağırması veya gemiyi terk etmesi için yeterli zaman bırakamazdı. Bir diğer teori ise elektromanyetik bölge teorisidir. Dünyadaki bazı yerler elektromanyetik parazitten dolayı pusulaları olumsuz etkiler ve kuzeyi göstermekte zorlanmalarına neden olur. Bilim insanları bu elektromanyetik parazitin gemilerin kaybolmasının ve uçakların Bermuda üçgeninde bu kadar sık düşmesinin bir nedeni olduğuna inanmaktadır. Üçgene geldiklerinde birçok insan pusulalarında garip şeyler olduğuna dair raporlar vermiştir. 1895'te dünyayı tek başına dolaşan ilk kişi olan Slocum, Güney Amerika'da seyahat ederken bir anda ortadan kayboldu. Uzmanlar onun ortadan kaybolmasının Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bağlamakta. İnsanlar Slocum'un mükemmel bir denizci olduğu için denizde asla kaybolmayacağına inanmakta. Bir başka olay 1945'te 5 TBM Avenger torpido bombardıman uçağının Atlantik Okyanusu üzerinde uçtuğunda meydana geldi. Uçuşun lideri Teğmen Charles Taylor pusulasının doğru çalışmadığını ve uçakların yanlış yönde ilerlediğini fark etti. Uçaklar Bermuda Şeytan Üçgeni'ne yaklaştıklarında sinyalleri iletişim kaybetmeye başladılar ve bir daha görülemeyecek şekilde ortadan kayboldular. Su hortumları kasırgalara benzer, ancak su kütleleri üzerinde oluşur. İnsanlar Bermuda Üçgeni'nde birkaç su hortumu gördükleri ve bazılarının batık gemilerin ve uçakların kaybolmasına neden olduğunu düşünmektedir. Bir su hortumu oluştuğunda okyanustan su fışkırır.
Basınçtaki değişim onu havaya yüzlerce hatta binlerce metre yukarıya çeker. Bu bir gemiyi veya uçak geçtiğinde meydana gelirse saniyeler içerisinde kolayca alabor olmalarına veya çarpmalarına neden olabilmektedir. Su hortumlarının yanı sıra körfez akıntısının bazı kısımları üçgenin kenarlarını çevreliyor. Bu akıntı gemileri ve tekneleri hızla batırabilen bazen yüzlerce metre yüksekliğinde dalgalara yol açabilmekte. Böyle bir teorinin uygulamadaki mükemmelliğinin bir örneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Flight 19'un ortadan kaybolmasıdır. Uçuşun son iletişim kayıtları yolcuların her şeyin nasıl tuhaf göründüğünü anlatan rahatsız edici raporlardan oluşmakta. Pilotlardan biri beyaz suya girdiklerini ve tamamen kaybolduklarını söylemekte. Ancak kayıtlardan sonra ne yolculardan ne de uçaktan bir daha haber alınamamıştır. Peki ya uzaylılar olmadan komplo teorisi olur mu? Evet, Bermuda Şeytan Üçgeni uzaylılarla ilişkilendirilmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni kazalarının nedeni olarak uzaylıları suçlayacak hiçbir kanıt olmasa da gemi ve uçakların aniden kaybolması topu uzaylılara çevirmemize neden olmaktadır. Bu teoriye inanan insanlar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin uzaylıların insanları kaçırdıkları ve üzerinde araştırma yaptıkları toplanma noktası olduğunu iddia etmekte. Christoph Kolomb bölgedeki ilk yolculuğu sırasında anlattığı bir olayda denize çarpan bir alev gördüğünü bile iddia etmektedir. Diğer bir teori ise gizem yok teorisi veya paradoksudur. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kazaların ve kaybolmaların arkasında gerçekten bir gizem var mı? Bazı insanlar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin dünyanın herhangi bir yeriyle aynı kaybolma vakalarına sahip olduğunu iddia ederek hiçbir gizem olmadığını düşünmekte ve inanmaktadır. Bu teori Bermuda Üçgeni'nin dünyanın en çok seyahat edilen bölgelerinden biri olduğunu ve bu nedenle daha fazla kazanın gerçekleştiğini savunmaktadır. Hem mantıklı gelen hem de mantıklı olmayan diğer bir paradoks ise insan hataları teorisidir. İnsan hataları teorisine göre basit hatalar hem denizde hem de havada her yıl birçok kazaya sebep olmakta. Bermuda'nın bölgesinde yaşanan olaylar bu kazalar arasında. Bu teori aynı zamanda bir geminin veya pilotun kaptanından kaynaklanan herhangi bir kafa karışıklığının veya hatanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini varsayar. Örneğin bölgeden geçen gemi veya uçakların karaya dönmeden önce yakıtları bitebilir ve bu da onlara ölüme yol açabilmektedir. Ek olarak Bermuda Şeytan Üçgeni birbirinden ayırt edilmesi zor birçok adaya sahiptir. Bu kafa karışıklığı denizcileri ve pilotları daha büyük bir navigasyon hatalarına maruz bırakabilmektedir. Bir diğer teori ise haydut dalgalar teorisidir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin arkasında bir başka açıklamada devasa haydut dalgalardır. Simon Boxwell'a göre kuzeyde ve güneyde gelen fırtınalar Bermuda Şeytan Üçgeni'nde çarpıştığından haydut dalgalar oluşturabilir ve en önemlisi hasarlara neden olabilmektedir. Huffington Post'a bir başka gönderide bu haydut dalgalar 40 metre yüksekliğe ulaşabilir ve onları tarihin en büyük dalgalarından biri haline getirebilir. 1958'de Alaska'daki Lutya Körfezi'ne meydana gelen deprem ve toprak kaymasının neden olduğu 35 metre yükseklikli tsunami buna en büyük örnektir. Bermuda Üçgeni bu haydut dalgalardan etkilenecek stratejik bir konumdadır. Gemiler veya uçaklar geçerken dev dalgalar meydana gelirse kazalara ve ölümlere neden olabilmektedir. Diğer bir teori ise korsanlar teorisidir. Hırsızlar denize açılabildiğinden beri korsanlar her deniz olayından geçmektedir. Uzmanlar, korsanların Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kaybolma vakalarının nedenlerinden biri olabileceğini teorileştirdiler. Bu teoriye göre korsanlar gemileri kaçırdı, uçakları bölgeye düşmesine ve yolcuların hayatını tehlikeye atmasına neden oldu. Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten de dünyanın en garip gizemlerinden biridir. Okyanusun bu bölgesinde birçok teori oluştu. Ancak hiçbiri tatmin edici bir cevap sunamıyor. Teorileri bir kenara bırakırsak, bilim bu olayla ilgili şöyle bir cevap veriyor.
İngiliz bilim insanı Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğu uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sonucunda bulduklarını söylemekte. Kilometrelerce derine inebilen robotlar sayesinde yapılan çalışmalar gösterdi ki yıllarca süre gelen bu gizemin sebebi okyanusun dibinde bulunan bir doğal gaz kaynağıdır. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin olduğu bölgede bulunan doğal gaz kaynağı yeryüzüne fışkırarak hidrat adı verilen beyaz katı bir maddeye dönüşüyor. Fakat bu da Kolomb'un gördüğü uçan cisimleri açıklamaya veya aniden oluşan dev dalgaları ve fırtınaları açıklık getirmiyor. Tabi gerçekten de uçan cisimler veya ani dev dalgalar oluşuyorsa. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.